Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki kez ölüme yakın deneyim yaşayan Scott Robinson'un çarpıcı hikayesiyle karşınızdayız. Hayatın anlamına dair yeni bir perspektif sunan bu hikaye sizi derinden etkileyecek. Scott Robinson, bu deneyimlerin rehberliğinde sezgisel yeteneklerini keşfeden ve insanlara fiziksel, duygusal ve ruhsal iyileşme yolları sunan bir isimdir. Cennette Çizgiler Yok adlı bir kitap yazmıştır ve öte alemde kendisine öğretildiğini söylediği yöntemlerle şifa konusunda çalışmalar yapmaktadır. Robinson'un ilk ölüme yakın deneyimi henüz 17 yaşındayken geçirdiği bir araba kazasıyla başlar. Babasının hediye ettiği arabayla New York-New Jersey sınırındaki bir göle giderken ciddi bir trafik kazası geçirir. Kaza yerinde yapılan incelemede öldüğüne karar verilir ve bedeni morga kaldırılır. Ancak ruhu bambaşka bir yolculuğa çıkar. Robinson'un ruhu bedeninden ayrılır ve bir tünelden geçer. Tünelin sonunda kendisini cennetin kapılarında bulur ve orada o doğmadan önce hayatını kaybetmiş olan dedesiyle karşılaşır. Dedesi ona, "Burada kalamazsın. Dünyaya geri dönmek zorundasın. Hedeflerini ve misyonunu tamamlamalısın," der. Dedesi onu birisiyle daha tanıştırmak ister ve başka bir alana geçerler. Burada bir figür ile karşılaşır ve ona İsa olup olmadığını sorar. Bu figür birçok isimle bilindiğini ancak kendisine büyük kardeş diyebileceğini söyler. Bu varlık Robinson'a Barış'ın Küçük Prensi ismini verir ve dünyaya dönerek insanlara yardım etmesi gerektiğini belirtir. Büyük kardeş onu cennette bir yere götürür ve dünyadan göğe doğru yükselen ışık çizgilerini gösterir ve ona şu sözlerle açıklama yapar. Bu yükselen ışık çizgileri dünyadan gelen dualardır. İnsanlar Tanrı'ya sevgiyle, inançla ve samimiyetle yöneldiğinde bu dualar enerjik bir form alır ve göğe ulaşır. Büyük kardeş duaları şu şekilde sınıflandırır: saf sevgi ve şükran duaları. Bu dualar en parlak ve saf ışık çizgileri olarak görünür. Yardım ve rehberlik duaları. İnsanların zor durumdayken yaptığı dualar yoğun ve güçlü bir enerji taşır. Affetme ve bağışlama duaları. Bu duaların ışıkları insan ruhunun yüklerinden arınmasına ve ilahi bağını güçlendirmesine yardımcı olur. Büyük kardeş, duaların sadece bireysel iyileşme için değil, tüm insanlık için bir enerji kaynağı olduğunu açıklar ve dünyadaki kolektif bilinç üzerinde de olumlu bir etki yarattığını söyleyerek Robinson'a şu mesajı verir: İnsanlar dualar aracılığıyla Tanrı'ya bağlanabilir ve ruhsal destek alabilir. Dualar evrensel bir enerji olarak hem kişisel hem de küresel iyileşmeyi teşvik eder. Dünya ne kadar kaotik görünse de dualar sayesinde hala sevgi ve iyilikle dolu bir yerdir. İnsanlara dua etmeyi öğret. Onlara her duanın Tanrı'ya ulaştığını ve evrenin iyiliği için bir katkı olduğunu hatırlat. Bu sırada Robinson'un ailesi morgda cesedini teşhis etmeye hazırlanırken o aniden gözlerini açar ve şu cümleyi kurar: "Tanrı'yı ve dedemi gördüm." Bu açıklanamaz geri dönüşün ardından Robinson'da bazı sezgisel güçler ortaya çıkar. İnsanların duygusal durumlarını ve fiziksel sağlık sorunlarını dokunarak veya uzaktan hissedebilmektedir. Ayrıca bazı ölmüş kişileri de görebilmeye başlar. Bu arada insanların iyi veya kötü olduğunu kokularından anladığını, iyi kişilerin güzel koktuğunu, kötülerin ise çöpe benzer bir kokularının olduğunu söyler. Yapılan testler beynindeki DMT seviyesinin sürekli yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Astral seyahat veya madde alarak beden dışı deneyim yaşayanlarda beyindeki DMT seviyesinin bir süre sonra normale dönmesini
Ancak kendisinde sürekli yüksek seviyede olmasını ölüme yakın deneyiminin bilimsel bir kanıtı olarak göstermektedir. Yıllar sonra Robinson, pilotluk eğitimi sırasında tekrar ölüme yakın bir deneyim yaşar. Bir uçuş sırasında baygınlık geçirip hastaneye kaldırılır. Ancak burada yanlış dozda fentanil verilmesi sonucu kalbi durur. Bu esnada ruhu yeniden bedenini terk ederek bir ruhsal boyuta geçiş yapar. Bu boyutta ruhsal bir varlık ona tekrar dünyaya dönmesi gerektiğini söyler. Ayrıca dünyadaki insanlarla paylaşması gereken güçlü bir iyileştirme tekniği öğreneceği mesajını alır. Bu teknik temel olarak dua yoluyla Tanrı ile bağ kurmaya ve şifayı ondan almaya dayalıdır. Robinson'a göre dünya bir öğrenme gezegenidir. İnsanların buradaki görevi bu gerçeklikte ustalaşarak ruhsal olarak yükselmektir. Nefretin ruhu kirlettiğini ve insanı ilahi görevinden uzaklaştırdığını söylerken, intiharın ruhu daha ağır bir yük altında bıraktığını belirtmektedir. Ona göre intihar eden kişiler tamamlanmamış hayatlarını yeniden yaşamak zorunda kalır. İnsanların birbirine sevgi ve anlayışla yaklaşması hem bireysel hem de toplumsal dönüşümün anahtarıdır. Dr. Robinson, duaların ruhsal iyileşmedeki yerini sıkça vurgular. Affetme, sadece karşı tarafa değil, aynı zamanda kendinize de özgürlük sunar. Bu, ruhsal yüklerden arınmanın en etkili yollarından biridir. Ona göre dünyaya gelmeden önce tüm yaşayacaklarımız bize gösterilir. Hayatımızı, ailemizi seçer ve kabul ederiz. Bu açıdan dejavu doğmadan önce gördüğümüz hayatımızdan kalan bir anıdır ve kişinin doğru yolda olduğuna işarettir. Robinson, 38 geçmiş hayatını hatırlayabildiğini ve ruhsal gelişimin bir döngü olduğunu ifade etmektedir. Ona göre karma yoktur. Sadece eksik bırakılanları tamamlamak vardır ve bu hayatta aşılamayan nefret, hoşgörüsüzlük, bencillik gibi negatif duygular yeniden bedenlenmeye sebeptir. Dr. Robinson, insanlara iyileşme ve uyanış yollarını göstermek için burada olduğunu vurguluyor. Onun mesajı, herkesi kendi ruhsal yolculuğunu keşfetmeye davet ediyor.